Neden 23'te başladık? Şimdi 31 oldu. Jump nereden geldi? Pawn hareket edecek. Sahneden çıktığı zaman da yok olacak. Execution order dediğiniz zaman evet, yine de geçtik. Son derece başarılı bir şekilde oyunumuzu tamamladık. Merhaba, sizlerle beraber Chrome Dino oyunu yapacağız. Chrome web tarayıcısında internet olmadığı zaman oynayabildiğimiz bir platform oyunu. Bir dinozorumuz var ve engellere takılmadan yapabildiği kadar çok mesafe kat etmeye çalışıyor. Unity ile beraber bu oyunu birlikte yapacağız. Proje içerisinde farklı bölümlerde timestamp'ları işaretleyeceğim. Açıklama bölümünden bu bölümlere tıklayarak hızlıca gidebilirsiniz. İstediğiniz bölümü tekrar dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda projeyi siz de yapmanız için asetlerin tamamını açıklama kısmında sizinle beraber paylaşacağım. Unity ücretsiz bir oyun motoru. Bu projede Unity kullanacağız. Unity'yi nasıl indiriyoruz? Unity.com'a giderek Unity.com'a geldiğimiz zaman hemen ekranda Download'a tıklıyoruz. Download'a tıkladığımız zaman bizim işletim sistemimize uygun hangi versiyon varsa orada Unity Hub'ı indiriyoruz. Unity değil, Unity Hub'ı indiriyoruz. Unity Hub'ı indirdikten sonra bize zaten en son LTS, Long Term Support'a sahip olan bir Unity versiyonunu öneriyor. Onunla beraber de bir kod editörü kurmamızı olanak tanıyor. Şu an burada projelerimiz görünecek. Herhangi bir projemiz yok. O yüzden listelenmiyor. Sağ taraftan yeni proje oluşturabiliyoruz. Add diyerek daha önce oluşturduğumuz projeleri içeri aktarabiliriz. Installs bölümünde burada daha önceden kurduğumuz bilgisayarımızdaki Unity versiyonlarını görebiliyoruz. Aynı anda farklı Unity versiyonlarıyla çalışmamıza imkan tanıyor Unity Hub. Learn bölümünde birçok eğitim materyali var. Bunları inceleyebilirsiniz. Community, Unity'nin büyük bir topluluğu var. Burada toplulukla ilgili linkler de bulunmakta. Hemen yeni proje oluşturalım. New Project dedim. Projemiz 2D proje olacak. Projemize bir isim verelim. Lokasyonunu değiştirebilirsiniz. Organizasyon seçmenizi istiyor. Unity Cloud'a daha sonra da bağlanabilirsiniz. Bunu iptal de edebilirsiniz. Create dediğim zaman projemizi oluşturuyor. Biraz bekleyeceğiz. Unity projemiz oluşturuldu. Sol tarafta Hierarchy penceremiz. Burada Scene ve hemen yanında da Game penceremiz. Inspector. Bunlar çok sık kullanacağımız pencereler. Alt tarafta da Project ve Console tablarını görüyoruz. Konsoldan debug log mesajlarını, uyarıları, hataları alabiliyoruz. Project kısmında da bütün oyunla ilgili dosyaları görebildiğimiz bölüm. Assets'in altında da bu oyun içerisinde kullanacağımız scriptler, kodlar, görseller, sesler her şey burada olacak. O yüzden mümkün olduğu kadar temiz, organize bir halde tutalım burayı. Scene'in içerisinde bir sample scene'imiz var. Onun adını Game olarak değiştirdim. Game olsun. Şimdi asetleri içeri aktaracağım. Sprite'ları içeri aktaracağım. O yüzden yeni bir klasör oluşturuyorum. Sağ tıkladım. Create dedim. Folder'a geldim. Adı da Sprites olsun. Sizinle paylaştığım asetler içerisinden sprite'ların tamamını tutup yani görselleri tutup buraya sürükleyin. Hepsi artık burada. Şimdi bu sprite'lerle ilgili birkaç tane işlem yapacağız. En üsttekini seçtim. Shift'e bastım. En alttakini tıkladım. Hepsini işaretlemiş oldum. Böylelikle aynı anda bütün sprite'lerle ortak işlevleri yapabileceğiz. Şimdi burada sprite modun altında bunların hepsi single olacak. Şuradaki pixel per unity 96 olarak güncelleyelim. Tamam. Advanced'in altında burada filter modu point no filter diye güncelledik. Şuradaki maksimum size'ı 256 olarak değiştirelim. Compression bir sıkıştırmaya ihtiyacımız yok. Zaten görsellerimiz çok küçük. Sonra da bu yaptığımız değişiklikleri kaydetmek için Apply butonuna basmayı unutmuyoruz. Ground ile ilgili başka değişiklikler yapacağız. O yüzden Ground'u bir seçelim. Onun maksimum size'ını 4096 olarak yaptıktan sonra şuradaki Wrap modu Clamp'ten Repeat olarak güncelleyelim ve tekrar Apply diyelim. Tamam. Şimdi burada ekranımızın çözünürlüğü Free Aspect olabilir. Bu Free Aspect olduğu zaman buradaki çerçeve ne boyutta olursa olsun bununla uyumlu olarak hareket ediyor. Onu 16'ya 9 ya da 1920-1080 16'ya 9 olarak değiştirdik. Bundan sonra isterseniz ilk görselimizi sahneye bir sürükleyelim. Ground'u aldım. Şurada sol tarafta Hierarchy'ye sürükledim. Ground oyun nesnesi şu an sahneye geldi ama böyle çok küçük görünüyor değil mi? Burada birkaç değişiklik yapalım. Inspector'da Ground oyun nesnesinin sahip olduğu komponentleri görüyoruz. Bir Transform bir de Sprite Renderer mevcut. Tamam. Şimdi main kamerayı bir seçelim. Ondan sonra da main kamerada ilk önce bir background color'ı değiştirelim. Oyundaki renge şöyle hexadecimal kodunu D6 olarak
güncelledim. Böylelikle background'umuzu daha iyi görebiliyoruz. Kameranın pozisyonunu Y ekseninde aşağıya doğru alalım. 2 uygun. Size'ını da 5'ten 4'e çekelim. Şu an biraz daha iyi gibi görünüyor. Tamam. Artık dinozorumuzu da bir sahneye doğru atalım. Dino Idol'ı aldım. Sol tarafa sürükledim. Çok güzel. O da sahneye yerleşti. Pozisyonu da güzel gibi görünüyor. Şuradaki X'in değerini -6 olarak yaptığımda sola doğru aldım. Tamam. Dinomuzun şuradaki Move Tool'la da pozisyonunu değiştirebiliriz X-Y koordinatlarında. Hazır buradayken adını da bir güncelleyelim. Dino Idol olmasın. Player yapalım adını. Player yaptık. Sonra tagını şuradan Player olarak güncelleyelim. Tamam, artık player'ımızın adını, Dino'nun adını, tagını güncellemiş olduk. Oyun sahnemizin ilk düzenlemelerini yaptık. Artık bundan sonraki aşamalara geçebiliriz. İlk olarak dinozora şu zıplama özelliğini verelim. Bunu birkaç şekilde yapabiliyoruz. Biz karakter controller component ile yapacağız. Widget body ekleyerek fizik simülasyonuyla da yapabiliriz ama karakter controller bize biraz daha kolay kullanım olanağı sağlıyor. Hem de nasıl çalıştığını birlikte görmüş oluruz. Hemen Player'ı seçelim. Add Component'tan isterseniz şuraya karakter controller diyelim. Karakter controller'ı artık player'ımıza, dinozorumuza ekledik. Bundan sonra da ground'u seçip ona bir box collider ekleyelim. Şimdi oyunumuz 2D. Normalde 2D bir box collider eklememiz gerekiyor ama karakter controller'ın 2D ve 3D için iki ayrı versiyonu yok ve 2D box collider'la birlikte çalışmıyor. O yüzden biz 3D olanı normal box collider'a ekleyeceğiz. Ekledik sahnemize. Burada ebatları ile ilgili şu an yukarıda. Bunu aşağıya doğru almamız lazım. Küçük değişiklikler yapalım. -1 dediğimizde şöyle aşağıya doğru aldı. Son derece güzel. Ayaklarıyla da temas ediyor. Tamam, güzel. Bunu da hazırlamış olduk. 2D oyunlarda layer'lar çok önemli. Bakın şurada sorting layer, ordering layer bölümleri var. Normal Photoshop'taki gibi katman katman hangisinin önde hangisinin arkada olacağını buradaki ayarlardan belirliyoruz. Burada farklı layer'lar oluşturabileceğimiz gibi var olan layer'da da önden arkaya doğru sıralamalarını değiştirebiliyoruz. Biz ground'u en arkada olacağı için 0'da bırakalım. Player daha önde olacağı için onun değerini de 1 yapalım. Böylelikle player ground'un önünde olacak. Ordering layer dediğim gibi 2D oyunlarda önemli. Artık bir script oluşturabiliriz. Yani dinozorun yukarı zıplama hareketini yapmak için. O yüzden önce bir klasör oluşturuyoruz. Scripts adında bir klasör oluşturduk. İçine geldik, sağ tıkladık. C# script'e geçtik. Adını da player olarak güncelledim. Player oyun nesnesine geldim. Player'ı seçip player script'ini onun üzerine taşıyalım. Daha sonra da çift tıklayıp kod editöründe açalım. Kodumuz açıldı. İsterseniz bu start ve update'i kaldıralım. İhtiyacımız olduğu zaman ekleriz daha sonra. Biz bu kodla karakter controller component'a erişmek istiyoruz. O yüzden hemen onu erişeceğimiz değişkeni tanımlayalım. Karakter controller karakter, tamam. Bir awake fonksiyonu oluşturalım. Awake ve start fonksiyonu birbirine çok benziyor. Sadece çalıştırma sıralamalarında farklılıklar var. Execution order dediğiniz zaman Unity ile ilgili bu özel fonksiyonların çalıştırma sıralarına da bakabilirsiniz. Awake ve start gibi bu kod yüklendiği zaman bir kez çalışacak ama awake ve start varsa ilk önce awake çalışır, daha sonra start çalışır. Biz de bu referans verme işlemimizi awake içerisinde yapacağız. Karakter get component hangi karakter controller'a erişeceğiz. Tamam, çok güzel. Bunun içerisinde bir tane de yön değişkeni tanımlayalım. Private vector tree direction isimli bir değişken tanımladık. On enable fonksiyonumuzu oluşturalım. Direction'ın yönünü vector reach 0 olarak on enable olduğu zaman bu direction'ı 0'a eşitleyelim. Update fonksiyonunu çağıralım. Update içerisinde şu an biz fiziği simüle etmediğimiz için, widget body eklemediğimiz için gravity'mizi kendimiz oluşturacağız. O yüzden de birkaç değişken daha eklememiz lazım. Public float türünde bir değişken gravity ve ona bir referans değer verelim. Bir de public float zıplamamız için jump force float türünde bir jump force değişkenimiz de olsun. Tamam, şimdi update içerisinde direction'ı bir düzenleyelim. Direction artı eşit gravity çarpı time nokta
time nokta delta time çarpı vektör 3 aşağı yönlü, vektör 3 down. Çok güzel. Şimdi bir inputla bunu tetikleyeceğiz. Buradaki aşağıya yönlü hareketimizi jump force'da yukarı doğru zıplatacağız. Eğer karakter controller'ımız, buna da karakterle erişiyorduk. Şimdi widget body kullansaydık yerle temasımız için biz bir bool tanımlamalıydık. Bu çarpışma olduğu zaman yerle temas ediyor, çarpışma olmadığı zaman etmiyor diye devamlı kontrol etmemiz gerekiyordu. Ama karakter controller bize bunu hemen sağlıyor. Is grounded, yani yerle temas halindeyse, ki o zaman çalışsın, tekrar tekrar yukarıya zıplamasın. Direction vector 3 down. Tamam. Burada da input'umuzu alalım. Input get button, hangi button? Jump. Jump button'ı da tıklandığı zaman direction vector 3 up. Güzel. Neyle çarpıyoruz? Jump force'umuzla çarpıyoruz. Jump force'umuz kadar yukarı doğru sıçrayacak. Buradaki jump nereden geldi? Unity'ye bir dönelim. İsterseniz ona bir bakalım. Şurada Edit Project Settings'in altında Input Manager ve Axios var. Bakın Axios'in altında Jump'ta, burada Jump Name halinde Space'a bastığımız zaman Jump diye çağırıyoruz. Space'a bastığımız zaman da bunu kullanıyoruz. Burada Gravity ve hassaslıkla ilgili değerler var. Eğer buradaki gibi büyük küçük harf önemli. O yüzden küçük harfle yazarsanız tanımaz. Buna da dikkat edin. Input Manager ile ilgili bilgilere de buradan ulaşabilirsiniz. Tekrar kodumuza dönelim. Ne dedik? Jump Force'umuzu ekledik. Bunu da tamamladıktan sonra en son karakter move direction time delta time dedikten sonra kodumuzu kaydettik. Hemen bir Unity'ye dönelim, çalıştıralım. Unity oyun motorunda derleme yapmadan editör içerisinde hızlıca testler yapabiliyor, sonuçlarını görebiliyorsunuz. Şuradan play'e bastığım zaman oyun çalışacak. Oyun ekranındayken play'e bastığım zaman yukarı doğru sıçradığını görebiliyoruz. Burada her şey yolunda. Tamam, güzel. Yukarı yönlü hareketimizi yaptık. Bundan sonra ne yapacağız? Ground'un hareketini vereceğiz ve oyun için çok önemli olan oyundaki hızı, game speed'i ayarlayacağız. Game speed bir sürü şeyi değiştirecek. Animasyon hızlarını, yerin hızını, skorun artış hızını. O yüzden game speed bizim için çok önemli. İsterseniz Game Manager adında bir script oluşturalım. Hazır script klasöründeyken şuraya geldik. Game Manager dedim. Game Manager diye bir script oluşturduk. Sonrasında Game Manager'ın ikonu değişik olsa da aslında bir fark yok. O da bir script. Burada boş bir oyun nesnesi oluşturalım. Ona da Game Manager adını verdim. Pozisyonunu resetleyelim. Tam 0 noktasında olsun. Daha sonra Game Manager scriptini de ona sürükleyip bıraktım. Şimdi de Game Manager scriptimizi açalım. Oyun içerisinde bir kodu devamlı kullanacaksak, bir nesneyi devamlı kullanacaksak, örneğin skor takip edeceksek, bir pause menümüz varsa, farklı levellerde, farklı bölümlerde bizimle beraber gelecekse o zaman singleton diye bir patern kullanıyoruz. Singleton'ın farklı farklı kullanım alanları var. Biz de oyun içerisinde Game Manager'ı şu anda basit bir singleton kullanımıyla göreceğiz. Hemen birlikte nasıl yaptığımıza bakalım isterseniz. Burada bu public static diyerek buna her yerden daha rahat erişmemizi sağlayacağız. Game Manager bunu instance dedikten sonra buradaki public get'imiz olacak. Private set'imiz olacak. Tamam. Tanımlamamızı yaptık. Daha sonra bir awake fonksiyonu oluşturalım. Şu arkadaşları kaldıralım. İhtiyacımız olunca yeniden çağırırız. Awake fonksiyonunda da bu instance'ı eşleyeceğiz. Hemen şöyle, eğer bu çok basit bir kullanım ama anlamanız için yardımcı olacaktır. Instance eğer null değilse ne yapacak? Destroy immediate neyi? Game object. Tamam. Else durumunda instance this. Bir de on destroy ekleyelim. On destroy durumunda yine bir kontrol içerisinde yazacağız. Instance eğer this ise instance'ı null yap dedik.
Bu gerçekten çok basit bir singleton kullanımı ama işimizi kolaylaştıracak, rahatlıkla kullanacağımız bir vaziyette. Birkaç tane daha değişken ekleyeceğiz. Game speed'in artışı ve game speed'in initial game speed, başlangıçtaki hızımız için. Hepsini bir tanımlayalım. Public, bunlar float değerler olacak. Public float, initial game speed, ona bir referans değer de verdim. Bunları daha sonra değiştirebilirsiniz. Game speed increase artışı için zamanla artan bir hızımız olacak. Şimdi bu değerler iyi olacak diye tahmin ediyorum. Game speed. Evet, game speed de yine public bir get'imiz olacak. Private bir setimiz olacak. Tamam. Daha sonra bir start fonksiyonu ekleyelim. Start fonksiyonunda yeni oyunu çağıracağız. Yeni oyun diye bir fonksiyon oluşturalım. Public void new game. Oyunda kaybettiğimiz engellere çarptığımız zaman yeni oyunu çağıracağız. Bunu da başlangıçta oyun start metoduyla beraber hemen new game çağrılsın. New game içerisinde de bir güncelleme yapalım. Game speed'imiz oyunun başında initial speed'e eşit olsun. Update'imiz yoktu. Bir de update oluşturalım. Update içerisinde game speed'in artışını planlayalım. Nasıl artacak? Biz game speed increase değişkeni tanımladık. Bunu da time.delta time'la çarparak arttıracağız. Her zaman gitgide artan bir oyun hızımız olacak. Böylelikle oyun artış hızımızı da bir değişkene tanımlamış olduk. Hadi şimdi yeni bir bu kodu kaydedelim. Kodu kaydettikten sonra ground adında bir script oluşturacağız. Scripts klasöründeyken sağ tıklayalım. Yeni bir script oluşturalım. Ground adını verdik. Bu script'i de ground'a sürükleyip bırakalım ve kod editöründe açalım. Tamam, ground kodumuz da hazır. Burada biz ground'un hareketini biraz farklı yapacağız. Sprite'ı hazırlarken hatırlıyor musunuz? Wrap modu repeat diye değiştirmiştik. Buradaki x değerini böyle hareket ettirerek değil de onu tekrar ettirerek yapmamız lazım. Şöyle ground'a gelelim. Bakın ground'a geldiğimiz zaman burada şu x'i hareket ettirerek yerdeki ilerleme hareketini yapmak istemiyoruz. Buradaki görseli tekrar içeride döndürmek istiyoruz ama Sprite Renderer bize bunu yapmamızı olanak tanımıyor. O yüzden bu component'ı buradan kaldıracağım. Remove component dedim. Artık orada bir görselimiz yok. Bizim neye ihtiyacımız var? Sprite Renderer yerine Mesh Filter ve Mesh Renderer ekleyeceğiz. Add Component'tan Mesh Filter, ardından da Mesh Renderer komponentlarını ekledim. Şimdi bizim isterseniz bu script burada kalabilir. Rahat görebiliyor musunuz? Şöyle yukarı doğru alayım. Birlikte çalışacağımız. Bunların sıralamasının çok bir önemi yok. Ama daha rahat görelim diye şöyle aldım. Bizim mesh'imiz ne olacak? Mesh'i biliyorsunuz formunu belirliyor. Quad olarak seçtik. Bakın magenta renginde çünkü bir materyali yok şu anda. Herhangi bir materyali yok. Onun için de bir materyal oluşturacağız önce. Hemen gelelim. Assets'in altında create. Şurada folder'dan material diye bir klasör oluşturduk. İçine girdik. Hemen sağ tıklayıp bir materyal oluşturalım. Create diyelim. Materyale tıkladım. Adını da ground olarak güncelledim. Tamam. Artık şu anda bir materyalimiz de mevcut ama şurada shader'ın altında unlit'in altında da transparan'ı seçtim. Bizim görselimiz de zaten PNG'ydi. Transparan bir görseldi. Şuradaki texture için ground'u sprites'in altından tekrar gelelim. Neredeydi materyalimiz? Materyalimiz burada. Ya da direkt select'le ground'u şuradan seçebiliriz. Aynen öyle. Ground'u seçtik. Texture bu materyal içerisinde de ground'u eklemiş olduk. Tamam, bunu da yaptık. Şimdi tekrar ground'a bir gidelim. Burada materials bölümünde yeni oluşturduğumuz materyali onunla ekleyelim. Çok güzel. Onu da ekledikten sonra sahteni görüyoruz ama çok küçük görünüyor. Onun ölçeğini şöyle 25 yaptığım zaman tam olarak istediğimiz hale geldi. Burada bizim yapmak istediğimiz şey, biraz daha açalım.
Materyal lightning. Biz burada x koordinatlarında bir hareket yerine repeat olarak tile'ını değiştireceğiz. Hızlıca isterseniz bir kodumuza dönelim. Ground script'imize. Burada kaldırdık. Nereye erişeceğiz? Biz mesh renderer'a erişmek istiyoruz. Mesh renderer. Çok güzel. Hemen bir awake fonksiyonu oluşturalım. Mesh renderer. Get component. Mesh renderer. Awake'te ulaştık. Bir update oluşturalım. Burada float speed hızımız Game Manager'a doğrudan ulaşabiliyoruz. Instance Game Manager içerisindeki Game Speed bölü objenin, oyun nesnesinin transform local position local scale x değerine böleceğiz. Mesh renderer material main texture offset. Evet. Artı eşit. Bunu da speed çarpı time nokta delta time çarpı burada da yönünü vektör 2 right sağ yönlü bir yön vereceğiz. Buraya kadar tamamız herhalde. Hemen oyuna bir bakalım. Ground hareketimiz nasıl oldu? Play'e bastım ve ground'umuz hareket ediyor. Güzel. Bir bekleyelim biraz. Ground'un hızı gittikçe artıyor mu? Yavaş yavaş artan da bir hızımız var. Çok güzel. Her şey yolunda gidiyor. Bundan sonra dinozorun bir animasyonu, bir koşma animasyonu olması lazım. O yüzden dinozor animasyonuna sprite'larla yapacağımız animasyona bakacağız. Oyunu durduralım. Burada sprite'larda neyimiz vardı? Dinozorla ilgili bir idle'ımız, bir de run, şöyle 2 tane koşan bir dinozor sprite'larımız var. Bunun için hemen öncelikle bütün animasyonlarda, sprite animasyonlarında kullanabileceğimiz bir script oluşturalım. Sağ tıkladım, create'e geldim. Create C# script animated sprite adını verdim. Kod editöründe açalım. Ondan sonra da şu kısma bir sprite dizimiz olacak. Evet, onlara da sprites adını verdik. Bu sprite renderer'a ulaşıp bu güncellemeleri yapacağız. Sprite renderer. Tamam. Bir de frame için bir integer değişken tanımladık. Hemen awake içerisinde bu referansı verelim sprite renderer'ın. Get component sprite renderer. Tamam. On enable olduğu zaman bu kod on enable olduğu zaman animate, hemen bir animate hazırlayalım. Bizim bir şurada on disabled'da unutmayalım. Bir tane private void animate adında bir fonksiyon oluşturduk. Frame frame'i arttırdıkça bir kontrolle, eğer frame büyük eşit sprites'ın uzunluğundan büyük ya da eşitse frame değerini 0'a eşitleyeceğiz. Tamam. Bir if bloğu daha açalım. Şimdi de frame büyük eşit ve frame küçük sprites length olduğu durumda sprite renderer sprite, onu da hangi frame'deyse sprite frame'i render etsin. Burada artık on enable'ı çağırabiliriz. Invoke'la çağıracağız. Name of animate. Çok güzel. Burada 0f demek aslında 0 gibi değil. İlk frame'den sonra görüntülenmesini sağlıyor. Bu da start'ta bir işlem yaptığımızdan sonraki aşamayı bize veriyor. Bu burada küçük bir trik aslında ki bu animasyon o sahne oyun yüklendiği start çalıştı ve sonrasında gelsin diye. On disable'da burada sensal invoke yapacağız. Ve şurada biz yine invoke name of animate. Tamam. Bir f
bölüm, Game Manager, Instance, Game Speed. Söylediğim gibi Game Speed bizim için çok fazla kullanılacak. Şurada şu bir F'den sonra parantezimiz olmayacaktı. Tamam. Onu da düzelttik. Şurada bir hatamız var. Bu sprite değil, sprites olacak. Sprites. Tamam. Kodumuzu da düzeltmiş olduk. Şu an her şey yolunda. Bu animasyonda şimdi isterseniz bu script'i hemen bir dinozora aktaralım. Bizim player'ımıza bir hatamız var. Şuradaki hatamızı düzeltelim. Ha süper. Sıfıra eşitlememişiz. Burası büyük eşit 0 ve diye devam edecek. Tamam, onu da düzelttik. Hatamızı giderdik. Dinozora animasyon script'imizi aktaralım. Player'ı seçtim. Şurada animate sprite'ı aldım, aktardım. Çok güzel. Şöyle şunları kapatalım. Bakın burada bizim kaç tane sprite'ımız vardı? 2 tane sprite'ımız var. 2 sprite'ımız olduğu için 2 tane element burada açıldı. Sprites'a geldim. Dino Run 1, Dino Run 2. Onları da taşıdık. Tamam. 2 tane sprite'ımız mevcut şu anda. Oyunu çalıştırıp bir animasyonu kontrol edelim. Bakalım her şey yolunda mı? Dinozor koşuyor gibi görünüyor mu? Evet. Son derece şirin bir şekilde dinozorumuz koşuyor gibi görünüyor. Buradaki Game Speed'e bağlı olarak buradaki sprite animasyonu da aynı şekilde hızlanıyor. Bu da istediğimiz gibi gerçekleşti. Bundan sonra engellere geçeceğiz. Engeller spawn olacak ve her engeli önce hazırlayacağız. Prefab olarak hazırlayacağız. Daha sonra da belli bir koşulla onların üretilmesini sağlayacağız. Prefab'ler prefabricate oyun nesneleri. Oyun içerisinde birçok prefab kullanabiliriz. Bir tanesinden bir sürü özelliği doğuran oyun nesne üretebiliriz. Onları defalarca kullanabiliriz içerisindeki aynı özelliklerle ve ana prefab'i güncellediğimizde sahnede 100 tane örneğin oyun nesnemiz var. Hepsini aynı anda güncelleyebiliyoruz. Prefab'ler işimizi çok kolaylaştıran araçlardan birisi. Prefab adında bir klasör oluşturalım. Hemen folder dedim, prefab dedim. Prefab adında bir klasörümüz var. İsterseniz ilk önce bird ile başlayalım. Bu sprites'ın içerisinde bird'ümüz var. Tamam. Bird 01'i sahneye sürükleyelim. Adını bird 01 değil de bird olarak güncelledim. Sahnede bir tane oyun nesnemiz var. Ona ne ekleyeceğiz? Box Collider ekledik. Bird'ümüzün bir Box Collider'ı var artık. Şöyle daha rahat görelim. Tamam. Daha sonra bu Box Collider'ın altında is trigger'ını aktif edeceğiz. Yani ne olacak? Onunla çarpışmalarını kontrol edecek ama fiziksel bir çarpışma yaşanmayacak. Yani tetiklenme olacak ama birbirlerini fiziksel olarak itmeyecekler, çarpmayacaklar. Daha sonra animated scripts, şurada scripts'in altında Bird'e animated scripts'i de aktardık. Neler yapacağız burada? Animated scripts ekledikten sonra bizim 2 tane sprite'ımız var. Hemen onları da yapalım. Bird'e geldik. Bird 01, Bird 02. Tamam, çok güzel. Evet, burada Box Collider'ına bir bakalım. Şöyle şuradaki üst kısmı biraz fazla gibi görünüyor. Şöyle bakın 2'ye aldığımda. Şu üst kısmını hemen şöyle beraber güncelleyelim. Bu kısma ihtiyacımız yok. Burası tamam. Hemen bir de 1'e bakalım. 1'deki durum. Şurada yere değdiği kısım. Çok güzel. Böylelikle Bird'ün yukarı ve aşağı hareketini Box Collider ile uyumlu hale getirdik. Tekrar 1'de kalabilir. Tamam, onu da düzenledik. Bir de burada Order'ın layer neydi? 1 olacak. Ground'umuz 0'dı. Sahnedeki buradaki engeller ve player 1 olarak kalacak. Bunu da tamamladıktan sonra artık bizim bird'ümüz hem hareket edecek durumda hem de onu biz prefab yapabiliyoruz. Prefab yapmak için prefab klasörüne geldim. Prefab klasör olmak zorunda değil. Yani düzenli olsun diye buraya koyduk. Bird'ü alıp sürükledim, bıraktım. Bakın şuradaki ikon da değişti. Artık bu bir prefab oldu. Çalıştırdığım zaman da Bird'ün oradaki animasyonunu yapıyor dinozorla beraber. Çok güzel. Sahneden artık onu kaldırabilirim. Ne zaman istersen ben onu attığım zaman aynı özellikler ve ayarlarla tekrardan geri çağırabileceğim. Bunu yaptıktan sonra 6 tane kaktüsümüz var. Her biri için tek tek bunları yeniden yapacağız. Sırasıyla başlayalım isterseniz.
Sprites'tan şurada kaktüsle birlikte başlayalım. Sahneyi sürükledik. Tamam, çok güzel. Sonra ne ekliyoruz? Box Collider ekledik. Ondan sonra Is Trigger'ını aktif ettik. Bir şey unuttuk. Bunlar obstacle'dı ve obstacle'ları birbirinden ayırmak için onlara bir tag vermemiz lazım. Hemen dönelim isterseniz. Bizim şurada yeni bir tag oluşturacağız. Add tag dedim. Add tag kısmında artıya bastım. Obstacle. Burada da eğer O'yu büyük kullanıyorsanız yine çağırırken de O'yu büyük yazmanız lazım. Şurada prefabs'e gelelim ve prefabs nasıl güncelleniyor onu da görün. Çift tıkladığım zaman bakın burası değişti. Şuradan tagını obstacle dedikten sonra kaydediyorum. Şöyle de geri döndüm. Bakın ben böyle artık sahneye sürüklediğimde obstacle tagıyla beraber geldi. Tamam, onu da aldık. Cactus Large Double'ı eklemiştik. Onun tagını obstacle olarak güncelledik. Ordering layer'ını 1 yaptık. Şimdi de prefabs klasörüne sürükledikten sonra siliyoruz. Güzel. Sprites'tan bir sonrakini aldık. Box Collider'ı ekledik. Is Trigger'ı aktif ettik. Tagını obstacle olarak seçtik. Ordering layer 1 dedik. Daha sonra da prefab klasörüne sürükledik, bıraktık. Tamam. Onu da sildik. Şimdi 3. kaktüsümüzü sahneye sürükledik. Ona bir Box Collider ekledik. Is Trigger'ını açtık. Obstacle tagını seçtik. Ordering Layer 1 dedik ve Prefabs klasörüne sürüklüyoruz. Sahneden sildik. 4. kaktüsümüz, onu da sahneye sürükledik. Box Collider ekledik. Box Collider burada biraz yüksek. Bunu da isterseniz hemen görmüşken güncelleyelim. Tamam. Is Trigger'ını aktif ettik. Obstacle'ı seçtik. Ordering Layer 1 dedikten sonra Prefab klasörüne gelip onu da prefab haline getirdik. 5. sprite'ımız, onu da sahneye sürükledik. Box Collider ekledik. Is Trigger'ını açtık. Obstacle tagını verdik. Ordering Layer 1 dedik. Şuradaki yine Box Collider'ını güncelleyelim. Prefab klasörüne geldik. Onu da prefab haline getirdik. Sonuncu kaktüsümüzü hazırlayacağız. Sprites'e geldim. Son kaktüs Small Triple. Add Box Collider dedik. Is Trigger'ını aktif ettik. Şuradaki Box Collider'ını güncelleyelim. Çok güzel. Obstacle'ı seçtik. Ordering Layer 1 dedim. Tamam. Unuttuğumuz var mı acaba? Bakalım. Prefab açtık. Prefab'imizi oluşturduk, sildik. Şimdi burada tek tek bir bakalım. Hepsinin ordering layer'ı var. Hepsi obstacle seçili. Son derece güzel. Bütün prefab'lerimizi oluşturduk. Bundan sonra bu engellerin üretilme koşullarını hazırlayacağız. Hemen scripts içerisine gidelim. Yeni bir klasör oluşturalım. Bu da Spawner. Scripts içerisine gelelim. Sağ tıkladık. Create dedik. C# script'e tıkladım. Spawner script'imizi oluşturalım. Spawner adında bir script'imiz var. Bir de oyun nesnesi oluşturalım. Yine create empty dedim. Spawner. Şimdi bu oyun nesnesinin bulunduğu yer önemli. Şu anda nerede? Hemen resetleyelim. Tam ortada şu anda. Fakat bu spawnların sağ tarafta olmasını istiyoruz. Yani yaklaşık şöyle 8 desek, evet. Yani bizim sahnede görmediğimiz yerde olmasını istiyoruz ki orada olsun, şöyle gelsin ve ekrandan çıksın. 8 olarak güncelledikten sonra isterseniz bu spawner scriptini de ona aktaralım ve spawner'ı kod editöründe açalım. Açtık. Bu bir struct olacak. Şunları silelim. System serializable dedik. Public struct spawnable object. Tamam. Şimdi buradaki GameObject prefab'lerimiz var. Prefab güzel. Bir aralık vereceğiz. Onların hangi aralıkta oluşturulma şansı belirleyeceğimiz 0F ve 1F arasında olacak bu aralık. Sonrasında public float spawn chance. Bu da oluşturulma şansı. Tamam. O da güzel. Şurada public spawnable objects dizisinde objects. Evet. Şimdi editörde bir bakalım ne hazırlamışız. Spawn oyun nesnesi ve scriptimizde ne ürettik ona bakalım. Burada bir düzen içerisinde bizim kaç tane vardı? 6 tane kaktüsümüz, bir tane de bird'ümüz var. 7 tane objeğimiz var. Şöyle objektleri aşağıya doğru listeledik. Çok güzel. Bakın bizim 7 tane
elementimiz var. Bu element yukarıdan aşağıya doğru gelme şansı azalacak şekilde sıralanacak. O yüzden daha kolay şuradaki prefab'i açalım. Spawn'a tıkladık. İlk önce Cactus Small Single. Yani en kolay olan engelimiz gelecek. Onun da gelme şansını 0.2. Güzel. Sonra Cactus Large Single diyelim. Cactus Large Single gelme olasılığını 0.18. Cactus Small Double. Cactus Small Double 3. gelme olasılığını da 0.16 yaptık. Bir sonraki Cactus Large Double olacak. Tamam, 4. O da 0.14. Şimdi Cactus Small Triple. Şuradaki Cactus Small Triple 0.12. Sonra da Cactus Large Triple, en zor engellerden biri, 0.1 ve en sonda Bird'ümüz var. Bird'ü de taşıdık. Ona da 0.05 verdik. %5'lik oranda bazen bu döngü çalıştıktan sonra hiç engelde üretilmeyebilir. Biraz daha organik görünmesini sağlayacak. Yukarıdan aşağıya bunu bir kez döndüğü zaman eğer buradaki koşulları sağlayamıyorsa bir sonraki aşamaya doğru geçecek. Kodumuza dönelim. Kodumuzda çalışmaya devam edelim. Burada public float min spawn rate 1f public float bir de maksimum spawn rate, o da 2f. Tamam. Bu script on enable olduğu zaman spawn için hemen açmışken on disable'ı da hazırlayalım unutmamak için. Şurada private void spawn adında bir fonksiyon oluşturalım. Bunun içerisinde ne yapacağız? Spawn'ı burada oluşturacağız. Float spawn chance'imiz var bizim. Spawn chance bir random value, evet. Bir for each içerisinde var. Obj neyin içerisinde? Objects. Tamam. Eğer bir kontrolde spawn chance küçükse obj nokta spawn chance'ten şimdi game object'in obstacle nokta değil. Game object obstacle eşittir instantiate obj prefab. Tamam. Obstacle transform position artı eşit transform position. Eğer bu da herhangi bir sonuç almazsa bu döngüden çıkması için break'i de ekledik. Az önce de bahsettiğim gibi bunu yaptık ama başaramazsak bir sonra azaltarak devam etmesi lazım. Spawn chance'i de her seferinde biraz daha düşürmek için obj spawn chance diyerek çıkartacağız. Burada invoke name of spawn random bir aralık içerisinde şurada virgül random range, evet, belirlediğimiz 2 tane aralık vardı. Minimum spawn rate ve maksimum spawn rate, bunlar da hazır. Şurada bir invoke on enable olduğu zaman da invoke name of spawn dedik. Yine random range, burada da minimum spawn rate ve maksimum spawn rate değerini verdik. On disable'da da cancel invoke dedik. Buraya kadar tamam. İsterseniz bir kontrol edelim. Şu anda spawner'ımız çalışıyor mu? Oyundaki obstacle'ları üretebiliyor muyuz? Hemen bakalım. Bu arada sahneyi de kaydedelim. Kaydetmemişiz. Kaydettik. Tamam. Şöyle şurada göreceğiz. Play tuşuna bastım. Bakın burada evet bir tane daha bird clone. Cactus small. Güzel. Farklı geliyor. Şimdi burada üretebiliyoruz. Engellerimiz üretilebiliyor. Bunda bir problem yok. Ama onların hareket etmesi şu anda gerekli. Bir yeni script oluşturalım. Scripts altında sağ tıkladım. Create dedim. C# script'e geldim. Obstacle adında bir script oluşturdum. Prefabs içerisine geldiğim zaman hepsine böyle tıkladım. Bütün hepsine tıkladım. Burada add component'tan obstacle diyerek hepsine birden aynı anda bu script'i ekledim. Kod editöründe obstacle'ı açalım. Değişkenimizi tanımlayarak private float. Önce ne yapacağız? Biz left edge, sahnedeki sol alt köşemizi bir belirleyelim ki burada yaratacağız. Spawn hareket edecek. Sahneden çıktığı zaman da yok olacaklar. Start fonksiyonu içerisinde oyun başladığı zaman left edge'i bir kamera yardımıyla nerede olduğunu bu
kamera.main ile direkt main kameraya erişebiliyoruz. Screen to word point, screen to word point diyerek gerçek pozisyonunu almış olacağız. Vector 3.0'da sol alt köşenin x değerini aldık. Tam sahneden çıkarken üstüne geldiği zaman eğer yok edersek orada bir problem olur. Biraz dışına çıkması, bir offset'e ihtiyacımız var. Onun için de eksi 2f gibi bir değerle de bir offset değeri oluşturalım. Update fonksiyonumuzu da ekleyelim. Transform position artı eşit Game Manager'a ulaşalım. Game Manager instance neydi? Game speed her zaman erişeceğimiz değişken. Burada time delta time'la çarptıktan sonra hangi yönde? Vektör 3 nokta left sola doğru hareket ettireceğiz. Kontrolümüzde de eğer buradaki transform position x küçükse left edge'den ne yapacağız? Destroy neyi? Game object diyeceğiz. Engeller üretilecek ve engeller ekrandan çıktığı zaman da onların yok olmasını kontrol edeceğiz. Şöyle şu arkadaşları daha rahat göreceğimiz hale getireyim. Şöyle yapalım. Hem üretilmesini hem de ortadan kaybolmasını birlikte görelim. Engeller üretiliyor. Engeller sahneden biraz çıktıktan sonra da gidiyor. Böyle farklı random şekilde üretilen engellerimiz var. Şu an oyundaki engellerimiz istediğimiz gibi üretiliyor. Dinozorumuz koşma animasyonunu yapıyor ama çarpıştığımız zaman herhangi bir sonuç almıyoruz. Bundan sonra engellerle çarpıştığımız zamanki sonuçları kurgulayacağız. Game Manager'a bir dönelim. Game Manager içerisinde yeni 2 tane private değişken oluşturalım. Player'a ulaşacağız. Diğeri private spawner dedik. Start'ın üstünde şurada hemen start'ın üstünde onlara referanslarını verelim. Player bunu bulalım. Find object of type player. Spawner'ı da find object of type. Bu da spawner olarak verdik. Şimdi bir game over fonksiyonu oluşturalım. Public void game over. Game over olduğu zaman ne olacak? Game speed'imiz bir kere sıfıra eşitlenecek ve oyun duracak. Enable olmayacak, false olacak. Player game object set aktif durumu ne olacak? False olacak. Aynı şekilde spawner'da game object set aktif durumu false olacak. Başka neyimiz var? New game içerisinde obstacle'larla ilgili obstacles bunlar find objects by type. Evet, hangi obstacle türündeki oyun nesnelerini. Burada bir for each ile obstacle in obstacles. Bunları yok edeceğiz. Destroy obstacle nokta game object. Şurada find objects of type. Tamam, şimdi düzelttik. Daha sonra da start içerisinde bu player ve spawner'ın aktif olması lazım. Player game object set aktif durumu true yeni oyunda. Spawner'ın da game object set aktif durumu true. Tamam. Onu da true haline çektik. Şurada new game'de bu kodun enabled durumunu true olarak yapalım. Player script'ine tekrar dönelim. Player script'inde çarpışmalar için on trigger enter'ı ekleyeceğiz. Burada da kontrolümüz eğer other nokta compare tag obstacle ise Game Manager instance'tan Game Over fonksiyonunu çağıracağız. Hemen şurada Game Over'ımız hazır. Bir bakalım engelle çarpıştığımız zaman oyun duracak mı? Play dedim. Hareket ediyoruz. Sıçrıyoruz. Bir engelle temas ettiğimiz zaman oyun durdu ve beklediğimiz gibi player ve spawner'ı da disable ettik. Tamam. Bizim bir UI'ya ihtiyacımız var bundan sonra. Bir UI ekleyeceğiz. UI oluşturacağız. Hemen şurada bir create folder'dan fonts adında bir klasör oluşturalım. Bu fonts klasörü içerisine sizinle paylaştığım dosyalarda bulunan public pixel TTF dosyasını aktaralım. Bu font burada dursun. UI için hemen buradan bir canvas oluşturalım. Canvas'ımızı oluşturduk. Bir text oluşturacağız. Öncelikle Game Over yazacak. Burada UI altında Text Mesh Pro. Buna tıkladık ve Import TMP Essentials diyor. Import edelim. Import ettik. Bu fontla ilgili küçük bir şey yapacağız. Üstüne tıkladıktan sonra sağ tıkladım. Create'e geldim. Text Mesh Pro Font Asset
dedikten sonra font asetimi oluşturdu. Artık buradaki bu text üzerinde şuraya da adını güncelleyelim. Bu teksti, bu fontu kullanabiliyorum. Bakın şöyle geldim. Tekrar geri dönelim. Şurada benim fontsum var. Game Over. Şuradan bu fontu seçmek için aynen öyle bizim oluşturduğumuz fontu seçebildik. Burada birkaç tane ayar yapacağız. Beraber onlara bir bakalım. Şunu da bir Game Over olarak güncelledim. Font size'ını arttırdım. Şuradaki başka neler var bir bakalım. Wrapping'i disable yaptım. Şöyle birlikte ortaladım. Tamam, o da güzel oldu. Şuradaki karakter, onu da büyük aralıkları açtım. Şu an bayağı güzel şekilde duruyor. İsterseniz biraz da pozisyonunu şöyle yukarı doğru alalım. 50 dedim, yukarıda dursun. Tamam. Bundan sonra da Canvas içerisinde bir tane buton oluşturalım. UI'ye geldim. Şurada buton Text Mesh Pro butonu seçtim. Retry butonu olacak bu. Bu butonun altında bir text var. Ona ihtiyacım yok. Silebilirim. Retry'e geldim. Onun sprite'ını güncelleyelim. Şurada evet. Şunu seçtik. Tamam. Set Native Size deyince size'ını da güncelledik. Biraz 1.25 çok büyük oldu. Ya da 1.8 tamam gibi kalabilir. Hatta onun da pozisyonunu biraz aşağıya doğru alabiliriz. Şöyle olsun. Tamam. Bunu da ekledik. Her şey yolunda. Butonları nasıl kullanıyoruz? Bizde on-click fonksiyon bekliyor. Bunun için buraya bizim Game Manager içerisindeki fonksiyon çağırmak için bunu taşıdık. Fonksiyon kısmında Game Manager'ın altında New Game. Yani buna bastığımız zaman New Game fonksiyonunu çağıracağız. Çok güzel. Onu da eklemiş olduk. Buna her zaman burada görünmeyecek. Oyun başladığı zaman değil, Game Over anında görmek istiyoruz. O yüzden Game Manager'da birkaç güncelleme yapalım. Hemen şöyle dönelim. Game Manager'a yeni namespace'ler ekleyeceğiz. Using TMP Pro kullanıyoruz. Bir de using neydi? Unity Engine.ui ekledik. Hemen değişkenlerimizi ekleyelim. Şöyle serialize field, private text mesh pro UGI, game over text. Evet. Yine serialize field, private. Bu da buton. Tamam. Bu da butonumuz. Retry buton adında bir butonumuz olacak. Çok güzel. Bundan sonra da New Game içerisinde bunların görünmesini ortadan kaldıracağız. Nasıl yapacağız? Game Over Text'in Game Object Set aktif durumunu ne yapacağız? False yapacağız. Güzel. Diğeri de Retry butonun Game Object Set aktif durumunu False dedik. Game Over durumundaysa hemen alalım şöyle. Game Over durumundaysa bu arkadaşların görünmesini sağlayacağız. Onu da seçtik. Tuttuğumuz bir şey var mı? Hemen Unity editöre dönüp bu referansları vermemiz lazım. Eğer bunu unutursak null reference exception hatası alırız. Game Manager'a geldik. Bizden 2 tane referans bekliyor. Bu Game Over Text. Bu da Retry buton. Tamam. Şimdi başladığımız anda ekranda Game Over ve butonu göremeyeceğiz. Çok güzel. Her şey yolunda. Engeller geliyor. Engellerden sıçradık. Bir sonraki engel çarpıştığımız zaman Game Over yazdı. Retry dediğimiz zaman oyun yeniden başladı. Fakat retry dediğimiz zaman burada galiba dinozoru tekrar görmedik. New Game bakalım. Evet, burada nerede hata yaptığımızı gördük. New Game'i görünce bu arkadaşları olduğu gibi buraya aktarmışız. Bunları buradan alalım. New Game'in içerisine koyduk. Evet. Start fonksiyonumuz biraz daha sade olacaktı. Kaydettikten sonra tekrar bir Unity'ye dönelim ve kontrol edelim. Play dedim. Yine beklediğimiz gibi oyunumuz başladı. İlk engelden çektik. Temas ettik. Play dedik. Çok güzel. Her şey yolunda. Tamam, güzel. Bundan sonraki adımlara doğru geçelim. Şu an bir skorumuz yok. Bir skor ekleyeceğiz. Yeni bir text oluşturalım Canvas'ta. Hemen UI text mesh pro. Tamam. Fontunu değiştirelim. Fontumuz tamam. Buradaki rakam wrap olmayacak. Pivot noktasını sağ üst tarafa şöyle
vereceğiz. Canvas'ta bir ayar yapalım. Canvas'ta constant pixel size değil de scale with screen size diyelim. Burada 1280'e 720 referansını kullanabiliriz. Bu adını da skor olarak güncelleyelim. Sonra şuradaki pozisyonu birazcık aşağıya alalım. Şöyle bir boşluğumuz olsun. -50 ve burası da 125. Tamam, şimdi daha güzel oldu. Böylelikle sol tarafa doğru hem yerleştirmiş olduk hem de daha iyi görünür durumda. Başka Canvas'taki güncellememizi de yaptık. Şimdi skorumuz tamam. Bir de high skorumuz olsun. Duplicate ettim. Ona da high score adını verdim. X değerini değiştirip şöyle şuraya doğru aktaralım. X'i 350 dedim. Bir de başında high yazacak bunun. Yine şöyle çoğalttım. Onun tekstini de güncelleyelim. X değerini de değiştirelim. Tamam. Sola doğru aktardık. Herhalde şu an iyi gibi duruyor. Game Manager scriptimize geri döneceğiz. Burada yeni tanımlamalar ekleyeceğiz. Serialize Field Private neydi? Text Mesh Pro. Buna Score Text dedik. Bu da High Score Text olsun. Bir de bizim bu skoru tutacağımız bir float. Skoru float içinde tutacağım. Dönüşümlerde küçük bir trik var. Ona dikkat etmemiz lazım. Update içerisinde de bu skoru score artı eşit game speed çarpı time nokta delta time. Yani buradaki skorumuz oyunun hızı arttıkça artacak. Eğer kolay modda oynuyorsak score text çok fazla puan kazanamayacağız. Burada Mathf'le aşağı yönlü bir yuvarlama yapacağım. Floor to int ve böylelikle de integer'a dönüşümünü gerçekleştireceğim. Daha sonra string dönüşümünü yapacağız. Bir formatla vereceğim. 5 dijitlik bir format içerisinde yerleşecek. New game içerisinde şurada score new game olduğu zaman 0f'e eşitlenecek. Hemen bir Unity editöre bakalım. Game Manager'ı seçelim. Game Manager'ı seçtik. 2 tane bizden referans bekliyor. Onları da aktaralım. Şu an sadece skorun çalışmasını bekliyoruz. Bir kontrol edelim. İlerlerken skorumuz artacak mı? Artıyor. Güzel. Durduk. Restart ettik. Sıfırlandı. Tam da beklediğimiz gibi. Bu her oyunda güncellenecek skorumuz. Her oyun için güncellenecek. Bundan sonraki kısımda da high score'a doğru bakacağız. Hemen yine tekrar Game Manager'a dönelim. Game Manager'da Update High Score adında bir fonksiyon oluşturalım. Update High Score. Bu arkadaş düzgün tanımlayalım. Tamam. Bu fonksiyonu New Game ve Game Over fonksiyonları içerisinde çağıracağız. Game Over şurada. Hemen şurada bir çağıralım. Update High Score. Tamam. Bir de New Game'de de kontrol edeceğiz burayı. New Game içerisinde. Tamam. Şimdi High Score'u bir yazalım. High Score'u Player Prefs içerisinde tutacağız. Burada da bir float high score değişkenimiz var. Bu high score değişkeni Player Prefs içerisinde önce get float'la referans bir key kullanıyoruz. High score ve başlangıç için bir değer veriyoruz ona. Burada eğer score oyun içerisindeki skorumuz büyükse high score'dan o zaman bu high score'u skora eşitleyeceğiz. Yani var olan sahnedeki skorumuz daha önce yaptığımız high score'dan daha büyükse sonra da bunu player prefs'e kaydedeceğiz. Daha önce get'le aldık. Şimdi set'le. Set float yine key'i kullanıyoruz. High score key'imizde. Bunu da high score diye verdik. Sonra high score text'imizi high score text yine matf floor to int high score. Tamam. To string diyerek yine D5'te de 5 digit olacak şekilde güncellendik. Bu datayı Player Prefs içerisinde saklıyor olacağız. Bir bakalım. Oyuna geri dönelim. Hemen kontrol edelim. Başlangıçta bir şey olmayacak. 0 olarak başlayacak. Oyunumuz başladı. Bir yanlışlık oldu. 23. Neden 23'te başladık? Şimdi 31 oldu. 31 oldu. Hadi şöyle yapalım. Gelelim. Şurada edit. Clear all prefs var. Hepsini sildik. Play tuşuna bastım. Evet, high score 0 ile başladık. Şimdi buradaki high score'umuz 22 olduğu anda tak diye buraya aktardı. Oyuna başladım. 22'nin altında kalırsak kalabilecek miyiz?
Ay 28 tamam. 28'in altında kalırsak high score'un güncellenmediğini göreceğiz. Onu da kontrol edelim. Play diyelim. 28'in altında kalarak devam ettik. Geldik. 21 ve böylelikle high score'umuz güncellenmedi. Biraz oyunu oynamayı deneyelim. Şunu durdurup şöyle daha büyük haliyle bir deneyelim. Oyunumuz evet. Şimdi ne kadar başarılı olduğumuzu birlikte görelim. Oyunun hızı şu an güzel. Beklediğimiz gibi de yavaş yavaş artıyor. Oyun hızı arttıkça tabii ki zorluk da artıyor ve buna bağlı olarak da bizim alacağımız puan da artıyor. Oyunun en basit haliyle tek tuşla çalışacak halini hazırladık. Hiç bird gelmedi. Hadi bir tane de bird görelim. Bird sevdiğimiz bir karakter. Çok tatlı bir şekilde artıyor hızı şu an. Bu artış hızını da değiştirebilirsiniz ama şu an böyle ağır ağır giden bir hızla. Dinozor da çok güzel hızlandı. 1000'e doğru gelebilecek miyim acaba? 500'ü geçtik. Ya bütün oyunlar minicik bir mekanikle de olsa çok keyifli. Bir de bunun içerisine birbirinizle yarışabileceğiniz bir şey eklediğiniz zaman bakın bu basit oyun bile son derece oynanabilir bir hale gelebilir. Ama dediğim gibi mutlaka birbirinizle oynama ya da bir leaderboard, bir challenge eklemek oyunun verdiği hissi muhtemelen kat kat arttıracaktır. Ya yalnız başınıza oynadığınız oyunlar da keyifli olabilir ama birbirinizle yarıştığınız oyunlar bambaşka bir seviyede olacaktır. Evet, 1000'i de geçtik. Son derece başarılı bir şekilde oyunumuzu tamamladık. Birlikte Chrome Dino Game yaptık. Unity ile birlikte tek videoda çok uzatmadan hızlıca bir oyunu birlikte oluşturduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.